Evet sevgili dostlar, bugün mutfaktayım. Bugün Konya usulü bir fırın kebabı yapmaya çalışacağım. Yapmaya çalışacağım diyorum çünkü yapmak çok mümkün olmayabilir. Çünkü evde bizim o odun fırınımız yok. Normal işte kullandığımız mutfaklarda olan normal elektrikli fırınımız var. Böyle buzdolabına daha önceden beslediğimiz, kesimini yaptığımız etleri böyle üzerlerine yazı yazarak koyuyoruz. Size de dolaba koyduğunuz ürünleri yazmanızı öneririm. Sonra ne koymuştuk diye unutabilirsiniz. Ne koymuşum? Ön kol kemikli et davar demişim. Davar ne demek? Keçi demek. Yani birçok yörede bu davar olarak bilinmeyebilir. Yani küçük baş hayvan. Ön kol olduğunu da belirtmişim. Çünkü bunun böyle tandır gibi veya işte düdüklüde haşlayarak yapılabilecek bir ürün olması için elimizin altında bulunsun diye, çocuklara sağlıklı yedirelim diye bunu böyle belirtmişim. Bunu nasıl yapmayı planlıyorum? Böyle bir bakır kabım var. Bu bakır kabın içerisine yerleştireceğim. Söylediğim gibi elektrikli fırınımızı en üst seviyeye getirdim. Onun içerisinde önce mühürleyip daha sonra ısıyı düşürüp pişirmeyi planlıyordum. Ancak bunu mühürleme işlemini böyle airfryer'in içerisine yüksek derecede koyup, örneğin 200 derecede bir 5-6 dakika pişirdikten sonra koymayı planlıyorum. O mühürleme gerçekleştikten sonra etleri bakır kabın içerisine koyacağım. Etler fırında bir 150-180 derece ayarda böyle 3-4 saat pişirmeyi planlıyorum. Buradaki amacım o 3-4 saat pişme esnasında et kendi suyunu salacak, kendi suyunda ve kendi yağında pişecek. Ancak biz bu et çok fazla yağlı bir et değil. Bunun için belki bakır kabın içerisine daha önceden hazırladığım, bunun da videosunu çektim. Böyle kemikli bir et suyu koyabilirim, koymayabilirim. O etin sulu kalma durumuna bakacağım, ona göre karar vereceğim. Bu tepsilere de su koyacağım fırının içerisinde. Yani alabildiğince su koymayı planlıyorum. Fırının içerisinde bir buhar basıncı oluşmasını planlıyorum. Şu yuvarlak tepsinin içerisine de su koyacağım. Bu ikisini fırına koyup etleri o şekilde pişirmeyi planlıyorum. Yani bu restoranlarda fırın kebabı yapılan yerlerde olay biraz farklı. Nasıl? Orada çok fazla miktarda et olduğu için o etlerin birbirlerine olan yağları, suları, aromaları geçiyor. Farklı bir lezzet oluşturuyor. Bizim burada miktarımız ev ortamında daha az olduğu için, öyle fazla miktarda etin yağı, suyu, aroması birbirine geçmediği için biz ev ortamında işte minimal şartlarda bu ortamı oluşturmaya çalışacağız. Fırın kebabını yapmaya çalışacağız. Bu fırın kebabı olmasındaki esas espri, yani et miktarının fazla olması, etin yağının ve suyunun fazla miktarda olması ve onların aromalarının birbirine geçmesi anlamında lezzetle buluşuyor. Hatta daha önceden yaptıkları ürünlerin yağlarını da tencereye, kazana koydukları için daha lezzetli bir ortam oluşturabiliyor. Yani restoran usulünde, yani adamın elinde fırın olduğu için fırın istediği şekilde ayarlayabiliyor. Yani 600 derecelere kadar veya daha yüksek derecelere kadar o kendisi odun miktarına göre fırını ayarlayabiliyor. Bizse en fazla 300 dereceye kadar ayarlayabiliyoruz. Eğer bizim de fırınımız yüksek olsaydı bunu direkt tavaya koyardık. Yüksek ayarda bunun kızarmasını, mühürlenmesini sağlardık. Sonra ayarını düşürürdük ve 3-4 saat pişirirdik. O ilik gibi pişme derecesine ulaşırdı. Ama bizim öyle bir imkanımız yok. Yani evlerde kullandığımız fırınlar aniden yüksek bir ısı seviyesine ulaşmıyor. Bu da neye sebep oluyor? Etin suyunun bir an önce kaybolmasına ve kurumasına sebep oluyor. Şimdi lafı fazla uzatmadan biraz işlemlere geçeyim. Adım adım çekmeye devam edeyim. Ete biraz böyle tuz atıyorum. Sonra böyle bir yağ spreyim var. O yağ spreyiyle de üstlerine biraz yağlayayım ki hani airfryer'in içerisinde de bir kuruma olayı oluşmasın diye. Bunları yapmak bence iyi olacak. Çünkü yağsız kalmasın. Et ne kadar yağlı olsa da bir yağ takviyesi vermemiz bence önemli.
Evet sevgili dostlar, biraz yağlayıp tuzladıktan sonra Airfryer'in içerisine yerleştirdim. Airfryer'in içerisine siz ürünleri nasıl koyuyorsunuz bilmiyorum ama böyle direkt tabana koymak bence uygun değil. Çünkü hava sirkülasyonunu her daim sağlamak gerekiyor. Ben de o yüzden böyle hava sirkülasyonu sağlasın diye birbirine destekli şekilde koydum. Önemli olan burada yüksek havanın akımıyla bu ürünleri bir an önce mühürleyip dışlarını kızartıp içleri pişmeden bir an önce mühürleyip daha sonra fırına almak. Şöyle 200 derecede bir 10 dakika yeterli olacaktır diye tahmin ediyorum. Olmazsa biraz daha artırabiliriz. Daha azı bence mühürlemek için yetersiz olabilir. Şöyle yaklaşık 4 dakika geçti. Bir bakalım nasıl olmuş diye. Herhangi bir kızarma ibaresi yok. Çalışmaya devam etsin. Belki yetersiz kalırsa tekrar devam ettiririm. Evet, 10 dakikayı doldurduk. Bakalım nasıl olmuş. Bence istediğimiz kıvama gelmiş. Yani birkaç dakika daha olabilir ama şurada kırmızılıklar var. Hadi bir 3 dakika daha kurabiliriz tekrar. Şöyle. Daha sonra da bakır kabının içerisine alacağım. Eğer suyun yetersiz olacağını düşünürsem de daha önceden hazırladığım bu kemikli et suyunu içerisine dökeceğim. Haşlama gibi olmasını istemiyorum ama susuz kalmasını da istemiyoruz. Bakalım nasıl olacak. Evet, tekrar bakıyorum. Bence yeterli. Yani biraz daha pişebilir ama şöyle arkalarını da çevireyim. Evet, arkaları da mühürlenmiş diyebiliriz. Bence etlerimizi tencereye almanın vakti gelmiş. Tabii bu işler ustalık gerektiriyor. Belki gelmemiştir yani. Bunu artık deneye yanına mı öğreneceğiz? Bir ustanın yanında mı öğrenmek gerekiyor? Bilmiyorum. Bizim biraz tahmini ilerliyor. İnşallah doğru ilerliyoruz şu an. Şöyle içeriye kaçırmadan elimizi alalım. Yani fırın kebabındaki mantık da aynı bu mantık işte. Önce kazana yerleştiriyor etleri. Yüksek ateşte bunları pişiriyor. Daha sonrasında şunu içim sinmedi ya. Bir 5 dakika ya da 3 dakika daha şu yüzlerini de bir tutmak istedim. Hatta şu ürünün şu yüzünü 3 dakika daha tutabilirim. Evet sevgili dostlar, ikinci 3 dakikamızı da koyduk. Tam istediğimiz gibi bence kızarmış. Yani istediğimiz seviye bu. Şöyle alabilirsem. Bir yanda elimde telefon, bir yanda alamıyorum. Bunu böyle fırına koymak bence doğru değil. Buna ya su eklemek lazım ya da şu daha önceden hazırladığım et suyunu, kemikli et suyunu eklemek lazım. Ben kemikli et suyunu eklemeyi deneyeceğim. Çünkü hem onun içerisinde et suyu aroması var hem de yağ var. Belki biraz daha yağ ilave edebiliriz. Bu şekilde bu ürünün kurumamasını sağlayacağım. Bu ürünün kurumaması için şöyle tepsinin içerisine su koydum. Bu tepsiyi de fırının içerisine koyacağım. Şu diğer kare olan tepsinin içerisine de su koyacağım. Suyunu kaçırmayacağım ama bu yine de kendisi bir su salacağını düşünmüyorum çok fazla. Bir yerleştirmeyi yapayım. Tekrar videoya devam edeceğim. Sevgili dostlar, o hazırladığım kemik suyunun kapağını kolayca açabildiğim için aslında sıfır kapak kullanmıştık ama kapağı kolayca açıldı. Bir de kokusuna baktım, çok iyi olmadığı için ben de biraz su ve yağ ekledim. Sonuçta o da yağlı bir su. Bu da kendi yağını ve suyunu salınca orada kendisine özgü bir aroma oluşturacak. Tehlikeye atmak istemedim. Suyunu kaçırmaması için bu kare tepsiye de su koyacağımıza göre, diğer yuvarlak tepsiye de su koyacağımıza göre fırının içerisinde güzel bir buhar basıncı oluşturacağız. Buharın kaçmasını engelleyeceğiz. Şimdi burada tek kafamı karıştıran şey, buna kapak kapatmalı mıyım yoksa kapağı açık mı kalmalı? Gördüğüm kadarıyla kapağını kapatıyorlar. Üzerinin kızarması için belki açık bırakıyorlar. Biz kızarttığımız için bence kapağı kapalı olsa orada kendi buhar döngüsünü oluşturacak diye düşünüyorum. Şimdi tekrar
kapağını kapatıp fırına vereceğim. O şekilde son çekimimi de yapacağım. Son olarak buna bir böyle kaya tuzu da eklemekte fayda var. Karabiber falan eklemiyorum. İri tuz ekledim. Kaya tuzu. O da lezzetini artıracaktır. Sevgili dostlar, hem en alttaki tepsiye, yuvarlak tepsiye su koydum, hem de kare tepsiye su koydum. Ürünümüzü de kapağını kapatıp yukarıya koydum. 150 dereceye ayarladım. Fırının kapağını kapatıp bunu en az 2 saat açmamayı planlıyorum. İnşallah yanmaz. Şöyle hem alt hem üst yanacak şekilde 150 dereceye ayarladım. Burada şey düşünebilirsiniz, ya dünyanın elektriğini yakacaksın 3 saat işte falan diye düşünebilirsiniz. Öyle değil. Mesela termostat şu an fırının içerisi 180 derece falan. Ben 150'ye getirdiğim için bak termostat kapattı. Şu an elektrik çekmiyor. Sadece içerisindeki sıcaklığı koruyor. Eğer 150'nin altına düşerse bu elektrik çekmeye, rezistanslar yanmaya başlayacak. Bu da kısa bir bilgi. Sevgili dostlar, fırının içine baktığımda sular çok fazla eksilmedi. Bu iyi bir şey. Herhalde belli bir buhar oluştuktan sonra eksilme meydana gelmedi. Şimdi biraz fırını açacağım. Son 18 dakika kaldı. İnşallah iyi bir sonuç çıkar. Şöyle yarım bir açayım, önce bir buhar çıksın. Evet, ciddi bir buhar çıktı. Telefonun kamerası da buğulandı ama şimdi açıldı tekrar. Şöyle bir elimle çekiyorum, bir elimle şeyi nasıl açabilirim bilmiyorum ama şuradan şeyi alayım. Çekelim. Bakalım ne durumda. Evet, ciddi manada bir su salmış. Bu kadar salmaz diye düşünmüştüm. Ciddi manada su salmış. Beklediğimiz olay gerçekleşmiş. Ben şimdi bunları ters çevireyim. Yani hiç yağ koymasak, hiç su koymasak da sanki olacakmış gibi. Bir yandan tek elimle kamerayı tutup bir elimle bunu çeviremiyorum. Şimdi kamerayı tekrar durduracağım. O şekilde çevireyim. Bence görüntü olarak iyi bir sonuç yakaladık. Bu defa kapağını kapatmadan biraz da bu şekilde pişireyim. Hatta biraz da ısıyı artırabilirim. Şöyle bir tandır etkisi yaratsın. Kızarma etkisi tekrar yaratsın diye. Ama ciddi manada su ve yağ bırakmış. Yani 1/4'inden daha azdı benim koyduğum yağ. Tencerenin yüksekliği bakımından bakarsak şimdi yarı yarıya kadar yağ ve su oluşmuş. Ette herhangi bir kuruma vesaire bir durum yok. Sularda, tepsilerdeki sularda bir eksilme yok. Yani buradaki püf nokta bunun kapağını açmamak oldu. Hani ne olmuş diye bakmamak oldu. Ne olmuş diye bakmayalım bence. Şimdi biraz artırayım şöyle. 200 dereceye getireyim. Bir 14-15 dakikada böyle kalsın. Sevgili dostlar, elde ettiğimiz et suyu ile de böyle bir nohutlu pilav pişirdim. İnşallah bunu da güzel tutturabiliriz. Yani şimdi kapattım tamamen. Tekrar açmayayım. Gayet güzel kızardı. Üst düzeyde kızardı. Gayet suyunu da bıraktı. Pilavla birlikte güzel bir sunum olur diye düşünüyorum. Sevgili dostlar, bence iyi gözüküyor. Yani sonuca ulaştık gibi. Şöyle kemiği alıp sıyırıyorlar ya. Hani kemik düşüyor mu diye. Düşmüş zaten. Hani bunu tekrar sıyırmaya gerek yok gibi. Şöyle baktığımızda bütün her yeri güzelce pişmiş. Bunun altına biriken yağ, suyu az önce videoda anlattığım gibi tekrar restoranlarda mesela tekrar kullanıyor. O da lezzeti tekrar da artırmış oluyor. Bizde böyle bir tekrar yapacak durum olmadığı için biz onu pilavda değerlendirdik. O da demlensin diye bekliyoruz. Şimdi tabaklara servis yapacağım. Böyle bir Ramazan pidesiyle servis yapacağım. Şöyle pideyi biraz yağlandırmakta fayda var. Hem daha lezzetli olur, hem pide biraz yumuşamış olur. Ben video çektiğim için tam yağ alamıyorum. Kamerayı kapattığımda tekrar yağlayıp o şekilde servise devam edeceğim.
Evet, fırın kebabının sunum şekli de bu şekilde. Soğan, ekmek ve tandır eti şeklinde. Bence başardık. Sevgili dostlar, çocuklar pide istemediği için onlara böyle pilavla bir sunum yaptım. Et de bu şekilde. Pilavımız da iyi demlendi diye düşünüyorum. Etin suyuyla birlikte. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olursanız çok memnun olurum. Hoşça kalın.